Yaşadığı sansasyonel aşklarla gündemden hiç düşmeyen, yaptığı tasarımlarla devrin moda kavramını altüst eden Fransız moda tasarımcısı Coco Chanel'in hayat hikayesi sizlerle. Coco Chanel, 19 Ağustos 1883 tarihinde Albert Chanel ve Eugénie Deveuil çiftinin kızı olarak Fransa'nın Saumur şehrinde dünyaya geldiğinde ailesi ona Gabriel Bonheur Chanel adını verdi. Gabriel Chanel'in babası Albert Chanel, kıyafetler satan gezgin bir sokak satıcısı, annesi Eugénie Deveuil ise hastanede çamaşırcı olarak çalışmaktaydı. 7 kişilik fakir bir ailenin ikinci çocuğu olan Gabriel, 1895 yılında annesini tüberküloz nedeniyle kaybetti. Eşinin ölümünden sonra ailesini geçindirmekte oldukça zorlanan Albert Chanel, 3 kızını yetimhanesi olan Katolik manastırına, 2 oğlunu da çalışmaları için çiftliklere gönderdi. Manastırda katı ve disiplinli bir eğitim alan Gabriel Chanel, burada kaldığı 6 yıllık süre zarfında dikiş dikmeyi öğrenerek kendisini geliştirdi. 1901 yılında manastırdan ayrıldıktan sonra 1903 yılında bir terzide çalışmaya başlayan Gabriel Chanel, geceleri de Fransız subaylarının uğrak yeri olan bir kabarede şarkı söyledi. Kabaredeki müşterilerden biri olan Fransız subayı Etienne Benzon, sahnede şarkı söyleyen Gabriel'den çok etkilendi ve kendisiyle tanışmak için sahnesinin bitmesini bekledi. Etienne, tanışma sırasında Gabriel'e kendisinin o gün sahnede söylediği "Coco'yu Trocadero'da kim gördü?" isimli parçadan esinlenerek Coco diye hitap etti. Bu hitaptan oldukça mutlu olan Gabriel, o günden sonra Etienne'in kendisine hitap ederken kullandığı Coco'yu isminin yerine kullanmaya başladı. 1906 yılında Etienne ile ilişki yaşamaya başlayan Coco Chanel, birlikte yaşadıkları şatonun bir odasını tasarım yapmak için kullandı. 1908 yılında Etienne'in düzenlediği bir partide Coco Chanel, İngiliz üst sınıfına mensup aristokrat bir aileden gelen Arthur Chapel'la tanıştı. Zamanla Arthur'a karşı olan duyguları aşka dönüşen Coco Chanel, Etienne'i terk ederek Arthur ile birlikte Paris'e gitti. 1909 yılında Arthur Chapel, Coco'nun kendi tasarladığı şapkaları satabilmesi için Paris'te bir apartman dairesi kiralayarak Coco Chanel'in ilk dükkanını açmasında yardımcı oldu. 1910 yılına gelindiğinde şapka tasarımı konusunda lisans sahibi olan Coco Chanel, aynı yıl Chanel Mode adında bir butik açarak Chanel markasının temelini attı. Coco Chanel'in kariyeri, tiyatro oyuncusu Gabriel Dozière'ın 1912 yılında sahnelenen Belle Amie adlı oyunda Coco'nun tasarımı olan şapkaları kullanmasıyla değişti. Chanel markasının tanınmasında büyük rol oynayan Dozière'ın aynı yıl Coco'nun tasarımı olan şapkayla Le Mode adlı Fransız moda dergisinde poz vermesi, Chanel isminin daha da geniş kitlelere ulaşmasını sağladı. Şapkanın yanı sıra kadınlar için kıyafet de tasarlamaya başlayan Coco Chanel, 1913 yılında tasarımlarını sergilediği ilk butiğini Deauville'de açtı. Kadınların sadece yas tutarken tercih ettiği siyah rengi, şıklığın rengi olarak moda haline getiren Coco, markanın simgesi haline gelen siyah mini elbiseyi Deauville'de açtığı butikte tasarladı. Coco Chanel, Deauville'de elde ettiği başarının ardından ikinci butiğini 1915 yılında Biarritz'te açtı. Zamanla müşteriler arasında çokça konuşulan bir marka haline gelen Chanel, dönemin ünlü dergisi Harper's Bazaar tarafından 1915 ve 1917 yılları arasında Avrupa'daki müşterilerin en çok tercih ettiği markalar listesinde yer aldı. Arthur Chapel, Coco Chanel ile olan ilişkisi devam ederken 1918 yılında İngiliz aristokrat Lady Diana Wyndham ile evlendi. Fakat bu evlilik
Chapel'ın Coco Chanel'den uzaklaşmasına engel olamadı ve birliktelikleri Arthur Chapel'ın 22 Aralık 1919 tarihinde trafik kazası geçirip hayatını kaybettiği güne kadar devam etti. Coco Chanel, moda sektöründe sınırlı kalmayıp parfüm alanında da söz sahibi olmak istedi. Titiz bir çalışma sonunda Fransız kimyager ve parfümör Ernest Bu, 1 ile 5 arası ve 20 ile 24 arası olmak üzere Coco Chanel'e 2 seri parfüm sundu. Chanel, 5 rakamının kendisine şans getirdiğine inandığı için 5 numaralı parfümü tercih etti ve Chanel No 5 ismini verdiği parfümünü 5 Mayıs 1921 tarihinde piyasaya çıkarttı. 1923 yılında Vera Bate Lombardi'nin düzenlediği partide Coco Chanel, Westminster Dükü Hugh Grosvenor ile tanıştı ve aralarında 10 yıl kadar sürecek olan ilişkileri başladı. Aynı yıl Coco Chanel, Chanel'in üniforması olarak adlandırılan takım elbisesini tanıttı. Tüvit kumaştan yapılan bu takım elbise, aktris Ina Claire'in giyinip bir dergiye poz vermesiyle tüm dünya tarafından tanınmaya başladı. Tasarımlarında erkek giyiminden ilham alarak erkeklerin giydiği parçaları kadınlar için uyarlayan Coco Chanel, kadınların korseye veda etmesini sağladı. 1931 yılında MGM film şirketiyle $1 milyon karşılığında bir anlaşma yapan Coco Chanel, Tonight or Never filminde rol alan Gloria Swanson'ın ve The Greeks Had a Word for Them filminde rol alan Ina Claire'in kıyafetlerini tasarladı. 1935 yılının başında Chanel, 4000 kişiye istihdam sağlayan bir marka olurken, Coco, yoğun stres altında geçirdiği bu dönemde morfin kullanarak uyuşturucuya bağımlı hale geldi. 1939 yılında İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının ardından şu an moda zamanı değil diyerek tüm mağazalarını kapatan Coco Chanel, Yahudilerin Avrupa için bir tehdit oluşturduğu yönünde açıklamalar yaparak siyasi görüşünü keskin bir dille ifade etti. Coco Chanel, Almanya'nın Fransa'yı işgali sırasında Alman ordusunun komuta merkezi olarak kullandığı Ritz Oteli'ne sığındı. Coco Chanel'in işgal sırasında bu olanağı yakalamasında Yahudiler hakkında sarf ettiği sözlerin yanı sıra bir Alman subayı olan Hans Günther von Dinklage ile yaşadığı duygusal ilişkinin de etkili olduğu konuşuldu. İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesinin ardından Fransız İstihbarat Teşkilatı Coco Chanel'in İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya ile işbirliği içerisinde olduğunu kanıtlayan belgeler yayınladı. Coco, hakkında Nazi casusu olduğu yönündeki suçlamalar nedeniyle sorgulandı. Ancak tüm suçlamalardan beraat etti. Coco Chanel'in hiçbir ceza almadan serbest bırakılmasının ardında dostu Winston Churchill'in etkisinin olduğu düşünüldü. Her ne kadar cezalandırılmamış olsa da Coco Chanel'in bir Nazi askeriyle ilişki yaşamış olması ülkesine ihanet etmek olarak algılandı ve toplum gözündeki itibarı zedelendi. Tüm bu dedikodular ve suçlamalar üzerine Coco Chanel, 1945 yılında Paris'i terk ederek bir süre sürgün hayatı yaşayacağı İsviçre'ye taşındı. Coco Chanel, zamanın en gözde erkekleriyle ilişkisi olmasına rağmen hiçbir zaman evlenmedi. En çok merak edilen neden Westminster Dükü ile evlenmediği sorusuna ise bugüne kadar birkaç tane Westminster Düşesi olmuştur. Ancak dünyada yalnızca bir tane Chanel vardır. Sözleriyle yanıt verdi. Son dönemini oldukça yorgun ve hasta geçiren Coco Chanel, 10 Ocak 1971 tarihinde Paris'te bulunan Ritz Oteli'ndeki dairesinde hayata gözlerini yumdu. Time dergisinin 20. yüzyılın en etkili 100 insanı listesindeki tek moda tasarımcısı olan Coco Chanel, Madeleine Kilisesi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından İsviçre'nin Lozan şehrinde toprağa verildi. Paylaştığımız biyografiyi sonuna kadar dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz.
Değerli yorumlarınızla, beğenilerinizle ve de paylaşımlarınızla daha da geniş kitlelere ulaşacağımızı lütfen unutmayın. Sevgiyle ve takibimizde kalın.